Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. 1466 seviyesinin üstüne atan Borsa İstanbul 100 endeksi gücünü korumayı sürdürüyor. Ancak bankacılık endeksinde teknik olarak kritik bölgelere gelmemiz buralarda fiyatlamaların sertleşeceğini bize gösteriyor. Borsa İstanbul 100 endeksinde 1466 seviyesinin üzerinde tutunması halinde yükselişlerin devam edebileceğini, tekrardan 1466 seviyesinin altına inmesi halinde ise piyasalarda sert satış baskısı ile karşılaşabileceğimizi vurgulamak isterim. Dolar Türk lirasında ise 8,29 ile 8 Türk lirası arasında önemli bir destek bölgesi bulunurken bu bölgenin kırılıp kırılmayacağını da yakından takip ediyorum. Dün Borsa İstanbul 100 endeksi günü %0,34'lük artış ile 1479 puan seviyesinden tamamlarken işlem hacmimiz ise 11,5 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Bugün yurt içerisinde kritik enflasyon verileri açıklanacak. TÜFE'nin aylık bazda %0,6 artması beklenirken yıllık bazdaki TÜFE'nin ise %18,70'e gerilenmesi bekleniliyor. Ayrıca son dönemde artan maliyetlerin üretici fiyat endeksindeki verilerin etkisini de yakından takip ediyorum. Gelecek ay ÜFE yıllık bazda %44,92 olarak açıklanmıştı. Benim enflasyon beklentilerin üzerinde yıllık bazda %19,30 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Enflasyonda gıda ve enerji fiyatlarındaki artış devam ederken enflasyonu yukarı yönlü çekmeye devam edeceğini de altını çizmek isterim. Ulaştırma kaleminde otomotivde yapılan ÖTV indirimlerinin enflasyonu %0,3 ile 0,4 puan aşağı çekme ihtimali yüksek olmasına rağmen ithal girdiye paralel diğer gruplarda da enflasyonda artış eğilimi sürebilir. Enflasyona puansal katkının en fazla olacağı grup muhtemelen gıda ve alkolsüz içecekler grubu olacak. Ulaştırma grubu enflasyonda bence bu ay belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca kurun birikimli etkilerinde enflasyonu yukarı itici bir neden olarak karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Son dönemde kurun yavaşlatılması temel mal grupları üzerinde olumlu katkı yapsa da enflasyonda şimdilik bir toparlanma görülmüyor. Ancak özellikle gıda fiyatları, petrol fiyatları ve kurdaki gelişmeler önümüzdeki dönemlerde enflasyon üzerinde belirleyici olmayı sürdüreceğini düşünüyorum. Enflasyonun %19'u aşması halinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın nasıl bir aksiyon alacağı da merakla beklediklerim arasında. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu göreve geldiğinden bu yana faizin enflasyonun altında kalmayacağını söylese de artık bu pek de mümkün görülmüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ağustos ayı itibariyle enflasyonda görülecek düşüşün faizleri aşağı çekeceğini dile getirmesi ve ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek verilerde de yurt içi fiyatlarında belirleyici bir faktör olacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'ne açıklanan verilerde haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilerin altında 340 bin kişi olarak gerçekleşirken haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı pandeminin başlangıcından bu yana
en düşük seviyeye gerilemiş durumda. Pandemi öncesi ortalaması olan 250 bin kişiye yaklaşırken bu bize tapering'in yaklaştığını gösteriyor. Fed'in eski üyelerinden olan Dennis Lockhart, Fed'in aylık 120 milyar dolar olan varlık alım miktarının azaltılmaya başlayacağını, Kasım ayında duyurulmasının muhtemel olduğunu söyledi. Lockhart, varlık alımının Aralık ayının başında başlamasını beklediğini de vurgularken, Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Senatör Joe Manchin, Başkan Joe Biden'ın 1 trilyon dolarlık altyapı paketi yatırım planını da kapsayan 3,5 trilyon dolarlık harcama paketinin kongre sürecine stratejik bir ara verilmesini istedi. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık tahvil faizleri yatay seyrini sürdürürken dolar endeksinde ise satış baskılarının yaşandığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri borsaları günü de alıcılı bir seviyede tamamladığını söylemek isterim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak olan dünya ekonomisi için önemli günlerden birini yaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklanacak veriler, Fed'in 22 Eylül'de tahvil alım programının azaltılmasına, yani tapering'e gidip gitmeyeceğine karar vermesi açısından önemli bir sinyal niteliği taşıyor. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde ücret artışlarının devam ettiği görülürken, işsizlik oranlarındaki düşüş gelmesi de muhtemel görülüyor. Ancak istihdam, Fed'in projeksiyonlarda yayınladığı %4,5 seviyesinden uzak duruyor. Bu yüzden Fed, tapering için acele etmek istemiyor. Eğer veriler tapering için bir sinyal niteliği taşır ise, dolar endeksinde ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde yükselişleri hep birlikte göreceğiz. Verilerin zayıf kalması halinde ise dolar endeksinde ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde de satışların yaşanacağını göreceğiz. Ayrıca gelecek veriler altın fiyatlarında da sert hareketlere neden olabilecekken, bu yüzden bugün altın yatırımcılarının çok dikkatli olması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin güç kazanması altında satışların gelebileceğini, 10 yıllık tahvil faizlerinin değer kaybetmesi halinde altında yükselişin süreceğini düşünüyorum. Genel olarak bir tapering sürecine yaklaştığımızı düşünürken, küresel bazda doların da değer kazanma ihtimalini güçlü görüyorum. Yine de verilere bakmakta çok da sağlıklı olacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam değişikliği 720 bin kişi olarak beklenirken, işsizlik oranlarının da %5,4'ten %5,2'ye gerilemesi tahmin ediliyor. Ortalama saatlik kazançlarda ise aylık bazda beklenti %0,3 olurken, yıllık bazda ortalama saatlik kazançların ise %4 oranında artacağı öngörülüyor. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde aylık bazda üfe beklentilerin üzerinde %2,3 açıklanırken, yıllık bazdaki üfe de beklentilerin üzerinde %12,1'e yükseldi. Euro bölgesinde üfede son 20 yılın en yüksek seviyesi görülürken, enflasyondaki görülen yükseliş Avrupa Merkez Bankası üyelerinde yavaş yavaş rahatsız etmeye başlarken, varlık alım programının azaltılması yönündeki çatlak sesler de oluşmaya başladı. Dolar endeksinde değer kaybının devam etmesiyle Euro dolar paritesindeki alımlar sürerken 1,1880 direncine de gelmiş durumdayız. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek veriler paritede belirleyici olmayı sürdürecekken, eğer ki 1,1990'ın kırılması halinde
bu yöne doğru bir hareket başlayabilecekken 1,1880 seviyesinin kırılmaması halinde ise sert satışların yaşanacağını düşünüyorum. Euro Türk lirasında ise 10,05 desteğinin altında satış baskısı sürerken bu seviyenin altında da bu satış baskısının devam edebileceğini, 10,05'in tekrardan aşılması durumunda ise alımların hız kazanacağını düşünüyorum. Avrupa borsaları dünü alıcılı bir seyirde kapatırken bugün Euro bölgesinde büyümenin öncü göstergelerinden olan hizmet PMI verisi de 55,5 puan seviyesinden beklenirken koronavirüs kısıtlamaları sonrasında hizmet sektöründe de toparlanma yaşandığını görüyoruz. Delta varyantının tekrardan hizmet sektörüne bir miktar da olsa yavaşlamasına sebep olduğunu görürken bu etkinin devam edip etmeyeceğini de yakından takip ediyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Türkiye TÜFE endeksini de yakından takip ediyorum. Bir önceki verinin politika faizine paralel gelmesinin ardından faiz artışına yönelik söylemlerinde arttığını görmüştük. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik verilerin güçlü seyri geride kalırken dün açıklanan işsizlik maaşına başvuranların sayısı da 340 bin kişi olarak açıklandı. Türkiye ekonomisi beklentilere paralel bir şekilde 2021 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %21,7 oranında bir büyüme gerçekleştirirken dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yaşanılan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,34 ve 8,40 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,24 ve 8,18 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise bugün açıklanacak olan Türkiye enflasyon verisini yakından takip ediyorum. Beklentilerin üzerinde gelecek olan enflasyon verisi tekrardan faiz tartışmalarını başlatabilecekken Avrupa bölgesi PMI verisi de 61,4 seviyesinden gerçekleşti. İşsizlik oranı ise %7,6 seviyesinden açıklanırken ülke risk primindeki görülen geri çekilmenin etkisiyle kurdaki görülen geri çekilme de devam ediyor. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim kurda 9,90 ve 9,95 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9,75 ve 9,70 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilere paralel olarak 340 bin kişi olarak açıklandı. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesi halinde paritede oynaklıkların yaşanabileceğini söylemek isterim. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,19 ve 1,1920 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının gelmesi durumunda ise 1,1855 ve 1,1830 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları.
Brent petrol tarafında ise açıklanan Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stoklarında 7 milyon varillik bir azalış gerçekleşirken OPEC Plus toplantısında petrol tahminlerinde yukarı yönlü revize edilirken Aralık ayı sonuna kadar yapılması planlanan 400 bin varillik artışta değişikliğe gidilmedi. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 73,5 ve 74,5 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 72,5 dolar ve 71 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.